Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hepimizin bildiği bir masalı, Pamuk Prenses'i, daha önce hiç duymadığınız bir şekilde, bambaşka bir açıdan ele alacağız. Sessizliğin gücüyle yazılmış, kalbinizin derinliklerine dokunacak bir hikaye bu. Hazırsanız bu büyülü yolculuğa başlayalım. Bir zamanlar, dağların ardında, gökyüzüne en yakın sarayda, dillere destan güzellikte bir kraliçe yaşardı. Ama kalbi, o meşhur aynasından başka kimseye kapalıydı. Bir kış günü bembeyaz kar taneleri pencerelere vururken kraliçenin bir kızı oldu. Teninin beyazlığı karı kıskandırdı, saçlarının siyahlığı geceyi susturdu ve dudaklarının kırmızılığı baharı utandırdı. Ona Pamuk Prenses adını verdiler. Yıllar geçti, prenses büyüdü ama diğer prensesler gibi değildi. O çok sessizdi. Fakat bu boş bir sessizlik değildi. Gözleriyle konuşur, varlığıyla etrafına huzur verirdi. Sarayın bahçesinde yürüdüğünde kuşlar onun etrafında döner, çiçekler ona doğru eğilirdi. Sanki doğa onun sessiz dilini anlıyordu. Kraliçe ise her gün o meşhur soruyu aynasına soruyordu. Ve bir sabah ayna cevabını değiştirdi. Pamuk Prenses, artık senden daha güzel. İşte o gün saraydaki rüzgar yön değiştirdi. Prenses bir sepet dolusu meyveyle ormana gönderildi. Kimse bir şey sormadı ama herkes kalbinde bir sızı hissetti. Orman, orman, sessizliğin bambaşka bir boyutuydu. Ağaçlar dallarını onun üzerine şefkatle eğdi. Kuşlar sustu, rüzgar bile yaprakları savurmadı. Sanki tüm orman onun acısını paylaşıyordu. Prenses yürüyerek bir açıklığa ulaştı ve orada 7 küçük kapı gördü. Her biri farklı renkteydi. Kırmızı, mavi, yeşil, sarı, mor, turuncu ve siyah. Kapılar kapalıydı ama siyah olan hafifçe aralıktı. İçeride 7 küçük yatak vardı, her biri farklı boyda. Prenses en küçük yatağa oturdu ve sadece bekledi. Günler geçti, kapılar birer birer açıldı ve 7 cüce, 7 gölge gibi içeri girdi. Hiçbiri konuşmadı ama hepsi onu kabul etti. Çünkü onun sessizliği onlarınkine çok benziyordu. Kraliçe aynasına tekrar sordu. Cevap değişmemişti. Bu kez ormana kırmızı, parlak, kusursuz bir elma gönderildi. Prenses elmayı gördüğünde tereddüt bile etmedi. Çünkü kötülüğün ne olduğunu bilmiyordu. Elmayı tuttu, baktı, kokladı ve ısırdı. O an zaman durdu. Kuşlar havada asılı kaldı, rüzgar nefesini tuttu. Cüceler onu bulduğunda tek bir kelime etmediler ama gözyaşları sessizce toprağa düştü. Onu camdan bir tabuta koyup ormanın en yüksek tepesine bıraktılar. Bir gün uzak diyarlardan tıpkı onun gibi sessizliğiyle tanınan Prens Ferdinand geldi. Prensesin tabutunun önünde durdu ve elini cama koydu. O anda cam çatladı ve çatlaklardan sızan güneş ışığı Pamuk Prenses'in yüzüne vurdu. Ve o an gözleri açıldı. Cüceler sevinçle bağırmadı ama gözleri parladı. Prens gülmedi ama başını eğerek minnetini sundu. Prenses ayağa kalktı, elini kalbine koydu ve hayatında ilk kez gülümsedi. Orman yeniden canlandı. Kuşlar ötmeye, rüzgar yaprakları dans ettirmeye başladı. Birlikte 7 kapının önüne geldiler. Bu kez hepsi açıktı. Her kapının ardında bir ders yazılıydı. Cesaret, sabır, doğaya saygı, nezaket, hayal gücü, paylaşmak ve en önemlisi sessizliğin gücü. Kraliçe ise aynasına bir daha hiç soru sormadı. Çünkü gerçek güzelliğin dış görünüşte değil, davranışlarda olduğunu anlamıştı. Pamuk Prenses ormanda kaldı ve çocuklara her birinde bu değerlerin gizli olduğu masallar anlattı. Bu masal bize şunu öğretiyor: gerçek güzellik sessizlikte, sabırda ve iyilikte saklıdır. Bazen susmak en güçlü cevaptır. Umarım bu farklı bakış açısı hoşunuza gitmiştir. Bu ve benzeri hikayeler için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki masalda görüşmek üzere. Hoşça kalın.